Selamlar herkese. Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bugün çok güzel bir açılımla karşınıza geldim. Yine istek üzerine bir açılım. Zaman zaman yapmayı unutuyorum. Bazı arkadaşlarımız da pek sevmiyor ama dediğim gibi istekleri çok önemsediğim için bu açılımı yapma ihtiyacı hissettim ben de. O ve siz açılımı yapacağız. Eril dişil olarak da alabilirsiniz. Ama ben bu sağ tarafa sizi alacağım. Karşı tarafa da niyet ettiğiniz, aklınızda olan kişiyi alacağım. Bir takım sorular hazırladım. Onları soracağım. Umarım sizlere en doğru bilgileri, mesajları aktarabilirim bu açılımda. Her zaman belirttiğim gibi açılımlarımız zamansızlığa niyetli oluyor. O şekilde gerçekleşiyor ve bu alandan kendi enerjimi kaldırıyorum. Kendi enerjimin bu alana dahil olmasını istemiyorum. Bunu hep niyetlerimde belirtiyorum. Yalnızca size en doğru mesajları aktarmak için oturdum. Yine bir sürü destek kullanacağım ama bu sizin desteğiniz olacak. Bu karşı tarafın, niyet ettiğiniz kişinin desteği olacak. Hemen başlamak istiyorum. Şu an sizin enerjiniz, ruh haliniz nasıl? Gündeminizde neler var? Nasıl alalım? Şöyle alalım. Bir alana, bir taraflara ya da bir insandan uzaklaşmaya çalışıyor olabilirsiniz. Hali hazırda dediğim gibi bir mesafe, bir yol durumu da söz konusu olabilir şu an ruh halinizde. Sanki bu alandan uzaklaşmalıyım, bu alan bana iyi gelmiyor diyorsunuz. Ama bir yandan da bu alanla ilgili bilgi toplamaya çalışıyor olabilirsiniz. Hali hazırda böyle bir stratejik bir hamleyle geri çekilerek uzak durmaya da çalıştığınız bir süreç olabilir sizin için. Ya da bir süre önce bunları başlattınız. Hala bu stratejiyi sürdürüp amacınız, hedefiniz nihai olarak bir insana ulaşmak olabilir bu sebeple ilgili. Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibir, haşin, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak. Ben açıkçası şartları bu şekilde zorladığınızı düşünüyorum ya da daha doğrusu şartları iyileştirmek adına böyle bir girişimde bulunduğunuzu söylemem mümkün. Fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı geldi deste altında da Sirius. Ya siz hali hazırda koşulsuz sevgide kalarak kendinizi ve ilişkinizi şifalandırmaya yönelik bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ama tabii zaman zaman da bunun ikilemini, bunun zorluğunu da yaşıyor olabilirsiniz. Ben elimden gelen tüm çabayı sarf ediyorum ama bir şekilde istediğim gibi süreç ilerlemiyor diyor olabilirsiniz. Yani bir hem gözlemci kalıp hem de böyle planlarla ilerliyor olabilirsiniz. Ay kehanetleri kartından da bir destek alacağım sizin alanınızla ilgili. Ruh haliniz, gündeminizde neler var? Tahakküdünüz sınavınıyor. İlk gördüğüm kartı geldi. Yani dediğim gibi deste altı mesajımızla sonuç almanız çok yakın dedi. Yani dediğim gibi bu yaşadıklarınızı bir sınav olarak muhtemelen değerlendiriyorsunuz ve hatta tam olarak böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Birazcık daha saf sevgide kalmalıyım. Düşüncelerimi, duygularımı belki koşulsuz bir alanda gerçekleştirmeliyim diye kendinizde telkinlerde bulunuyor olabilirsiniz. Hali hazırda bunu ruhunuzda, içinizde bir yerlerde biliyor olabilirsiniz. Ama gelinen noktada belki dediğim gibi niyet ettiğiniz kişiye yönelik ya da hayatınızın herhangi bir alanı ile ilgili karar verme aşamasında ya ben böyle hissediyorum, böyle düşünüyorum ama sınavım da kolay değil deyip böyle hem duygular hem mantık arasında gidip geliyor olabilirsiniz. Yine mesaj almaya devam ediyorum. Bakın yani tam da Ramazan ayı geliyor ya da ne bileyim arkadaşlarınızla çeşit çeşit meditasyonlar gönderiyor olabilirsiniz. Belki bu konuda destek alıyorsunuzdur, danışmanlık alıyorsunuzdur ve sanki topluma, birliğe hizmet edici şeyler yaparak kendinizi daha iyi hissediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bazıları için meditasyondur, bazıları için kitap kulübüdür. Sanki böyle toplu halde bir şeylerin yani kendi içinizde alt taraftaki kart neydi? Kılıç altılısı evet. E, iyi hissediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bu gerçek bir seyahat, gerçek bir uzaklaşma da olabilir. Sevdiğiniz insanlara yönelik, daha bir hissedebileceğiniz bir alana yönelik bir seyahat de olabilir. Dediğim gibi mantıklı bir şekilde belki içiniz acıyarak da olsa daha böyle
kendinizi bütün hissedeceğiniz bir alana doğru bir yolculuk da olabilir. Yani gittiğiniz yol bence bir şekilde iyi hissettiriyor olabilir size. Çünkü bu yolda yenileniyor gibi hissedebilirsiniz. Yani alt tarafta da bir taklit kartı geldi. Bazılarımız da bunu niyet ettiği insanlar doğrultusunda da gerçekleştiriyor olabilir. O sessiz kalıyorsa ben de sessiz kalabilirim. O şöyle yapıyorsa ben de böyle yapabilirim diye karşı tarafı da taklit ediyor olabilirsiniz. Ama yani sözün özünde asla ölmeyen bir sevgi bağı var aranızda. Bunu hissediyor ve bu sebeple bu aldığınız kararların arkasında duruyor olabilirsiniz. Bir de arketip kartı alalım. Şu an hali hazırda nasıl bir arketiptesiniz, nasıl bir oluşumdasınız diyelim. En doğru mesajı almaya niyet ediyorum sizin için. Akıl hocası, bilgelik aktarmak ve öğrencinin karakterini geliştirmek. Öğrencinin usta yönünü üstlenmesi, izin vermemek, yanlış bilgileri aktarmak. Ya ben her iki tarafını da okudum. Yani dediğim gibi çok olarak, tam olarak böyle bir noktadasınız açıkçası. Bunu anlatabilmişimdir, umarım size aktarabilmişimdir. Çünkü şu an hem öğreniyorsunuz hem mantıklı bir yerden yaklaşıyorsunuz. Dediğim gibi aldığınız danışmanlıklar doğrultusunda da böyle hissediyor olabilirsiniz. İzlediğiniz videolarda sizi diyorsunuzdur ki evet tam olarak beni yansıttı, tam olarak böyle davranmam gerekiyor, ben artık erdim, oldum gibi bir yanılgıya da kapılıyor olabilirsiniz. Lütfen dediğim gibi iç sesinizi ve e, aldığınız rehberliği her türlü iyi değerlendirin, iyi düşünün derim. Hemen niyet ettiğiniz kişi tarafına bakalım. Niyet ettiğiniz kişi şu an ruh hali, enerjisi, gündeminde neler var? Söz konusu niyet ettiğimiz kişiler olunca niye bu kartları çok görüyoruz ya? Bakın bir de öyle gökyüzü olarak öyle bir sisteme doğru ilerliyoruz ki Venüs biliyorsunuz retro yapacak. Yine adaletle vurguludur. E, Adalet kartını temsil eder terazi burcu. Çok ağır bir döngüye gireceğiz. Herkes, bütün astrologlar Mart ayının çok önemli olduğundan bahsediyor. Yine öyle bir sürece işaret ediyor olabilir. Bazılarımız gerçekten hukuki, adli bir süreci vardır. Bundan bahsediyor olabilir. Belki şu an niyet ettiğiniz kişi, aklınızdaki kişi haksızlık yaptı. Sizi çok iyi bir yerde görüyordur. Sizinle ilgili çok güzel düşünceleri vardır. Onun böyle tam olması için son bir şey kaldı diyor olabilir. Belki aranızda dediğim gibi biten bir durum söz konusudur. Daha doğrusu bitmiş demeyelim de şekil değiştirmek üzere olan bir mesele vardır. Hali hazırda yaptığı haksızlıkları, bu ilişkinin bitip bitmediğini, tam olarak neler olduğunu çok anlamlandıramadığı ama sizi çok iyi bir noktada gördüğü bir süreçten bahsediyor olabilir burada. Enerjisi hakkında bir kart istiyorum. Niyet ettiğiniz kişinin. Stratejik yaklaşımlar, cesaret, dürüst bir tutum sergilemek, güçlü ve enerjik hissetmek. Yani bakın tam da adalet kartının üzerine geldi. Bakın desteği kardım onda da aynı kart geldi deste altında. Fiziksel ve ruhsal beslenme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi ve doğurganlık bereket. Yani sistem, ilahi sistem sizi bu noktaya çağırıyor, davet ediyor olabilir. Hali hazırda tam olarak burada yapılan bir haksızlık vardır ya da ne bileyim o sınır koyamama hali vardır. Sistem size yaşattıklarıyla sizi bir aynı noktada toplayacak ve toplamak üzere olduğundan bahsediyor olabilir. Sizin burada dediğim gibi sizde de bir strateji vardı. Sizde de bir evet duygularım var ama benim mantığım da var. Artık hani durmam gereken alandan beslenemiyorsam ben de uzaklaşmayabilirim. Çünkü eğer kendimi ondan uzak tutarsam o da belki daha doğru düzgün, daha ne derler, akılcı bir şekilde bana yaptığı haksızlıkları fark eder ve bana doğru gelir diyor olabilirsiniz. Çünkü karşı tarafta birazcık hem bunun farkında ve bilincinde hem de hala bir stratejiyle size yaklaşma derdinde. Sanki böyle sınırını aşarsa ve sınırını aşarsa demeyeyim de belki de öyledir gerçi. E, Doğru düzgün yaklaşması gerektiğinin çok bilincinde ve bu sebeple bir stratejiyle yaklaşma niyetinde olabilir. Sanki gündeminde böyle bir mesele var ve ruh halini de bu şekilde güçlü tutmaya, enerjisini bu şekilde sağlamaya çalışıyor olabilir.
imkânsıza inanın. Bakın, yani, aranızdaki bağlantıda o kadar, zorluklar olmuş olabilir ki burada dediğim gibi deste altında bir kılıç yedilisi de görmüştük. Bununla ilgili, bir zorluk vardır belki ama, bir şekilde o inancını, yani, imkânsıza inanın. Belki bazılarımızın, akıllarındaki niyet ettikleri kişi bu durumu imkânsız olarak görüyordur. Bazıları da görmüyordur. Bir şekilde bir inancı vardır. Eğer ben strateji yaparsam, doğru düzgün ilerlersem o kadar da imkânsız dediği bir noktadan, ilerliyor olabilir. Yeni ay yay da geldi tek kişide de. Şans sizden yana diyor kartlar ona. Yine destek almaya devam ediyorum. Geçmişi bırak kartı geldi kişiye. Deste altında hemen okuyacağım. Ya ne kadar senkronize gidiyor ya. Az önceki enerji kartlarında Sirius gelmişti. Bakın desteği kardığım halde sizde kendini gösteren kart burada da geldi. Ki altında da taklit kartı var ve sevgi kartı var ya. Hadi tamam kartlar birbirine yapışıyor ama yani burada bu noktada bilmiyorum çok enteresan ve güzel şeyler oluyor demek istiyorum. Bir tane de arketip kart. Yani bakın dediğim gibi yaptığı haksızlıkların çok farkında ve bu şekilde olmayacağını, olmaması gerektiğinin bilen bir insan var. Yani sanki benim doğru düzgün onunla bir şeyler yaşayabilmem, olabilmesi için belki kendi hayatıyla ilgili, yani benim enerjimin değişmesi için o geçmişimdeki yaptığım o kötülükleri, zorbalıkları, belki ihanetleri, belki dediğim gibi tüm ne zorluk varsa bunları bırakıp tertemiz bir sayfadan başlamak istiyor olabilir. Yani geçmişin yükünü, ağırlığını hissediyor olabilir. Merhamet kartı geldi, merhametli kartı geldi kişiye de. Göz ardı etmeyi, yeğleyeceğiniz kişilere yardım etme kapasitesini geliştirir. Sunduğunuz yardımın görünüp takdir edilmesi için zorlar. Bakın dediğim gibi yaptığı merhametsizlikleri, sıkıntılı şeyleri, zorlukları düşünüyor olabilir. Sizinle ilgili olabilir, kendi hayatıyla ilgili olabilir. Sanki daha sağlıklı bir alana geçmeliyim, sanki daha sağlıklı bir alanda kalırsam, ne bileyim, merhametli, vicdan sahibi bir insan olursam, sanki sistem de beni ödüllendirecek. Çünkü ben zamanında bu alanlarla ilgili büyük sınavlar verdim ve bunun ne derler zorluklarını yaşadım ve deneyimledim diyor olabilir kişiler. Hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Niyet ettiğiniz kişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu hali hazırda kaybetme korkusu yaşıyor, içinde olabilirsiniz. Onu hem kaybetmek istemiyorum, hem bir şey yapmaktan yoruldum, artık ben de bir şeyler yapmıyorum. O doğru düzgün davranmalı, akıl mantığını toplamalı ve benim için mücadele etme dediğiniz bir evreden geçiyor olabilirsiniz. Belki bazılarımız o yani onun böyle sizin hakkında düşündüğünü de düşünüyor olabilir ama bu tarafta siz geldiğiniz için sanki ben mücadele etmekten, belki oldurmaya çalışmaktan yoruldum. Artık ben de daha doğru düzgün bir yerde durup, yani doğru düzgün sanki önce de durmuyormuşsunuz gibi bir şey söylemek istemiyorum. Artık ben de çabalamaktan ziyade bu korkularımı, endişelerimi kendi içimde tutup ben de bekliyorum. O nasıl beni zamana bırakabiliyor, ne kadar ben mücadele ettiysem, uğraştıysam, bana setler ördüyse ben de tam olarak öyle bir noktadayım diyor olabilirsiniz. Sanki beklediğiniz, görmek istediğiniz şey ondan bir çaba ve hali hazırda bunu görmüyor olabilirsiniz ve dediğim gibi beklediğiniz şey birazcık daha akıl ve mantığını toplayıp sizin için uğraşmanız. Çünkü siz biraz kapalı ve yorgun görünüyorsunuz açıkçası. Hangi kartlardan yardım alayım buraya? Şunları alayım. Niyet ettiğiniz kişiye dair ne düşünüyorsunuz dedik. Bağımlılık. Yani onun size adım atmasını engelleyici bir sebep olarak bunu görüyor olabilirsiniz. Yani onun kötü alışkanlıkları vardı. Böyle durumlar var. Hala onlar devam ediyor mu? Bunları öğrenebilirsiniz. Hali hazırda kaybetme korkusu yaşıyorsanız hala kişiye karşı e, bağımlılığınızı ona karşı olan çekiminizi düşünüyor olabilirsiniz. Çekim diyorum ama yani bağımlılık pek de hoş bir durum değil açıkçası.
Ya, burada hâlihazırda, o da benim gibi düşünüyor mu, hissediyor mu, o da benim gibi kaybetme korkuları yaşıyor mu gibi şeyler de düşünüyor olabilirsiniz. Yani sevdiğiniz kişi için değerli ve kıymetlisin. Bunu siz onun için düşünüyor olabilirsiniz. Tüm bunlara rağmen hâlâ öyle hissediyorum, acaba öyle hissediyor mu o, diye düşünüyor olabilirsiniz. Niyet ettiğiniz kişiye dair ne düşünüyorsunuz dedik. Katina'dan da destek alalım. Tam da bağımlılık kartının üzerine çekmem. Yani onun daha toy, hâlâ, eee, bu enerjilerde toy toy hareket edip, ne bileyim, belki flörtöz, belki özgürlüğüne düşkün bir insan olduğunu hâlihazırda düşünüyor olabilirsiniz. Bakın, yani, aranızda bir sürü, güç durumu, zorluğun olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Hâlihazırda dediğim gibi, onun, kurduğu sağlıksız bağlar, sizi hâlâ rahatsız hissettiriyor olabilir. Bir yandan da dediğim gibi onun için hâlâ önemli miyim, zamanında çok başkaydı ilişkimiz, diyor olabilirsiniz. Belki bazılarımızın akıllarındaki kişiler, ne bileyim, bir evlidir, evliliği vardır. Bundan ötürü kendinizi suçlu da hissediyor olabilirsiniz, yorgun hissediyor olabilirsiniz. Eee, Arada bir çocuk problemi olacağı gibi, aklınızdaki kişinin bulunduğu çevrede, bulunduğu insanlarla çok popüler ve çok, ne derler, dinamik, hızlı hareketler ettiğini de düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü alt tarafta da bir, cinsellikle ilgili bir kart gelince bunu da söylemem mümkün. Eee, Ne düşünüyorsunuz'a bir tane de şu desteden kart almak istiyorum. Bakın, yani, size çok manidar kartlar geliyor. Zeka savaşı geldi. Yani, dediğim gibi onun sessizliği karşısında siz de, artık, "Tamam, evet, benim duygularım var ama ben de artık onun gibi stratejik yaklaşmalıyım. Çünkü duygularımı göstermek bana pek de bir şey kazandırmadı." diyor olabilirsiniz. Hâlihazırda çok fazla duygunuz vardır. Hâlâ, bir şeyler hissediyorsunuzdur kişiye karşı ama artık "Ben de gardımı indirmeyeceğim." diyorsunuz ve sanki sistem de şey diyor, daha başka bir alana, o koşulsuz sevginin olduğu, alana geçmelisin. Yani, bu da çok zor ya bazılarımız için gerçekten türlü türlü zorluklar yaşayıp türlü türlü, soru işaretleriyle arkada kalıyorsunuz. "Ben nasıl koşulsuz sevgiye geçeyim?" diyor olabilirsiniz. Çok haklısınız. Bakın yine dediğim gibi, alt tarafta da bir seçimler kartı var. Hâlihazırda yapması gereken bir seçim olduğunu ona söylemiş olabilirsiniz. Bu bazılarımız için, bambaşka bir sebeptir. Bazılarımız için, işte, o, çok özgürlüğüne düşkün hâli mi yoksa benimle birlikte ciddi bir ilişki mi? Bunun, ne derler, restini çekmiş olabilirsiniz. Bunu peşinen söylemiş olabilirsiniz kişiye, ve o da, belki hâlihazırda bu kararı veremediği için duruyor. Bu kararı hâlâ düşünüyor olabilir. Yani siz de bunu düşünüyor olabilirsiniz onun hakkında. Hemen başka bir desteden aynı soruyu ona soralım. Peki niyet ettiğiniz kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Oh oh. Bakın ya çok kupa üçlüsü, kupa ikilisi, para prensi ve alt tarafta kupa altılısı. Bu insan sizi özlüyor görünüyor. Yani, onun yani hayatına dokunmuş olabilirsiniz. Karşılaştığınız anda, sizin doğru bir insan olduğunu, belki şimdi bir sonraki yardımcı desteden kart seçeceğim. İnanın oraya şey gelebilir, evlilik, kişi sizi çok, ciddi bir birliktelik olarak gibi görünüyor. Çünkü buraya yansıyan duruma göre sizi gerçekten özlüyor. Sizinle geçirdiği anıları, o bir araya geldiğiniz anları özlüyor olabilir. Size çok somut adımlarla gelmesi gerektiğinin çok farkında bir insan var. Yani şey diyor olabilir, o benim, hayatıma giren bu kadar yanlışın arasına giren en doğru insandı, en doğru kişiydi diyor olabilir. Etik değerler düşkünlüğü, kültürel farklılıklar, din ve mezhep ayrılıkları, aşırı kuralcı bir insan olmak, bu ilişki... Bakın dediğim gibi yine alt tarafta da neyimiz var ya, yalan ve kurnazlık kartı. Yani böyle güzel güzel duygular, hisler içerisinde ama yani gammat enerjisinde geliyor. Yani bunları kendi içinde sorun ediyor olabilir. Tam olarak sizde dediğim gibi eğer ona peşin
yani bir şeyler söylediyseniz ve bu kişi bu bağlarından, bağlantılarından vazgeçme konusunda hala böyle bir zorluk yaşıyor olabilir. Dediğim gibi aranızda belli farklar vardır. Bu maddi olabilir, kültürel olabilir. Belki sizin bir şekilde uyum sağlayamayacağınızı düşünüyor olabilir. Yani sizinle ilgili çok güzel duyguları var ama bu ilişkiyi de zorlayan e, zorluklar var aramızda diyor sanki kişi. Katina'dan çekiyorum ona da şimdi destek kartları. Size karşı ne düşünüyor dedik. Bakın halihazırda sizi düşündüğü zaman üzülüyor olabilir, hüzünlü hissediyor olabilir kişi. Dediğim gibi karşılaştığı insanlar arasında çok farklı bir insan olmuş olabilirsiniz onun gözünde. Çünkü şey diyor hani o biraz fazla konuşuyor, ne bileyim kıskanç ya bir şekilde sizin böyle havai bir akılda ne bileyim çok fazla flört eden ya da potansiyellerini hissedebildiğiniz bir insanı düşünmek eminim bir şekilde sizi kıskançlığa da iter, e, üzüntüye de iter. Yani bir yandan sizinle ilgili ben ona istediklerini veremedim. Yani ne bileyim o beni kıskanıyordu. Ben bir şekilde bir şeylerin burada çok farkında bir insan var. Yani size yaptığı haksızlıkların, söylediği yalanların bu durumun sizi hala üzüp üzmediğini düşünen bir insan olabilir burada. Ya kapı kartıyla büyük bir şeylerin aşılabileceğini de düşünüyor olabilir. Bakın dediğim gibi sağlam bir adımla gidersem birçok şey değişebilir bu alanda. Hala bunun içerisinde daha doğrusu o kısma geldiğimiz zaman soracağız ama bunun yanılgısı içerisinde oluyor olabilir. Çünkü dediğim gibi hareket etmek isteyen bir insan var. Sizi özleyen, geçirdiğiniz güzel günleri özleyen, düşünen bir insan var ama hali hazırda size adım atarsa yani neler yapacaksınız ona bunları düşünüp bir şekilde arka taraflarda kalmaya devam ediyor olabilir. Belki hali hazırda hala hazır değildir ve bu sebeple size doğru adımları atamıyor olabilir. Sizi düşündüğü zaman aynı şekilde o da acı çekiyor olabilir, şey diyor olabilir. Ya o çok mantıklı, çok düzgün şeyler istiyor benden. Ama ben hali hazırda bunları verip veremeyeceğim konusunda pek emin olamıyorum ya da net değilim. O yüzden bir adım atamıyorum. Ama onunla olan bağlantımı da çok özlüyorum ve bu bana duygusal olarak acı verici bir his yaratıyor. Bakın burada deste altında yalan kartını gördük, kılıç yedilisini gördük. Hali hazırda arkanızdan bir iş çevirdiyse bunların üzüntüsünü hem size yaşatıp kendi içinde de üzülüyor, üzgün bir durum içerisinde olabilir. Herkes ne derler acısını doğru düzgün ifade edemiyor, gösteremiyor. Belki içten içe o da üzülüyordur ama bildiği şey ne bileyim o bildiği alışık olduğu hayatına devam etmektir. Bakın onun altında da e, kılıç beşlisi var yani. Yeni biriyle olup olmadığınızı merak ediyormuş ve bu sebeple arkanızdan dönüyormuş. Daha doğrusu geziniyormuş. Bakın kupa ikilisini görmüştük onun cephesinde ve deste altı mesajımız. İkiz alevinizle tanıştığınız sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edin. Her şey ilahi zamanlama ile gerçekleşecektir. Dediğim gibi yani bir sürü endişe hali yaşıyor, hissediyor olabilir. Dediğim gibi sizi bir şekilde gözlemlemeye çalışıyor olabilir. Bir süredir görüşmüyorsanız, irtibatınız yoksa ya da varsa da çok ne derler yüzeyselse e, bu onu rahatsız ediyor, hissettiriyor olabilir sizinle ilgili kısımda. Hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Peki niyet ettiğiniz kişi hakkında ne hissediyorsunuz? Kupa kraliçesi olarak geldiniz. Valla eminim çok kuvvetli arzular hissediyor olabilirsiniz. Kılıçoğlu'nusu, acı çekme, üzüntü hali de söz konusu elbette. Yıldız. Ama ben yani dediğim gibi e, belki de yani bu herkeste eminim değişkenlik gösterecektir bu durum söz konusu durum. Belki bazılarımız bu ben bittim, mahvoldum enerjisini bir süre önce yaşamıştır. Belki hali hazırda bu kadar acı çeken birileri de vardır elbette. Yani çok fazla duygunuz var, çok fazla sevginiz var kişiye dair ama siz de artık bir şekilde bunları kendi içinizde tutuyor olabilirsiniz. Umudunuz belki hala çok tazedir. Belki bana doğru düzgün o somut adımları atarsa
Alt tarafta da bir şeytan kartı görüyorum. Onun altında denge. Bakın yani çok güzel geliyor deste altı mesajlarımızda. O o kötü huylarını, negatif taraflarını törpüler, bunları şifalandırır, bunları iyileştirirse, benim istediğimi bana verecek olursa doğru düzgün bir şekilde doğru iletişimler kurarak ancak o zaman hani onunla olabilirim dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Hali hazırda bazılarımız hala ayrılık acısını, ayrılığın bu acısını hala derinlerinde hissediyor ve deneyimliyor olabilir. Önümüzdeki en yakın süreçte daha şifalı, daha sağlıklı bir alana geçecek olabilirsiniz. Belki hali hazırda bazılarımız geçti. İşte dediğim gibi bu ayrılık anı, son konuşmalar, efendime söyleyeyim, o güzel anları düşündüğünüz zaman üzülüyor ve yıpranıyor olabilirsiniz. Destek alacağım yine bu kısma. Ne hissediyorsunuz kısmına. Bakın bazılarımızın ilişkisi başka sebeplerle dediğim gibi üçüncü kişi de olabilir, üçüncü durum da olabilir. Belki niyet ettiğiniz kişi çok paraya çok önem veren bir insandır. Parayla ilgili ortamını, düzenini değiştirmek için çok uğraşıyordur ve bu sebeple sizi ikinci plana atmıştır. Böyle bir sebeple ilişkiniz bozulmuştur ya da hali hazırda hala bozuluyordur. Bundan bahsediyor olabilir. Yani dediğim gibi geldiğiniz noktada en başından beri hep aynı şeyi söylüyorum belki ama siz de stratejik yaklaşıyorsunuz artık. O nasıl bir insan sizin gözünüzde, siz de ona aynı şekilde aynı duyguları yansıtıyorsunuz gibi görünüyor. Yani sanki dediğim gibi bakış açınız değişirse, daha doğrusu niyet ettiğiniz kişinin bakış açısı değişirse bu ilişkinin bir şansı olacak diyorsunuz. Bazılarımız geçtiğimiz yazdan beri bu sıkıntılı süreçleri gerçekleştiriyordur. Daha doğrusu deneyimliyordur hayatında. Ya da bazılarımız bu, ben inanıyorum şu an halihazırda kötü bir durumdayım ama bazı şeyler değişirse bakış açılarımız, ilişkiye olan yaklaşımımız değişirse ve tekrar ne bileyim bu hale bürünebiliriz. Evet çok kötü şeyler yaşadık. Belki dediğim gibi araya üçüncü durumlar, üçüncü kişiler girdi, etti. Evet yıkıldık, ettik ama dediğim gibi doğru düzgün adımlarla, doğru düzgün şifalarla biz ilişkimizi tekrar canlandırabiliriz. Belki bazılarımız için yazın tanışmışsınızdır ve çok inanılmaz güzel zamanlar yaşamışsınızdır. Ben tekrar onları vaat edebilirim, verebilirim diyor olabilirsiniz. Niye istedim bu desteğe gitti. Yine bir bundan da alalım bakalım. Ne hissediyorsunuz kısmına. Ya çok kafanızda deli gibi düşünüyor ve ikilemleriniz olabilir hali hazırda. Bir yandan dediğim gibi bakın değnek üçlüsü geldi. Deste altı mesajımız değnek ikilisi. Yine burada bir tılsım dokuzusu. Yani hali hazırda o kadar çok güçsüzsünüz demeyeyim ama belki olduğunuz halinizden de biraz fazla farklı bir şekilde bir şeyler yansıtıyor olabilirsiniz. Evet ben birazcık daha güçlü durur, kendi hayatıma odaklanır ya da ne bileyim aslında çok odaklanmıyorsunuzdur ama daha iyi olduğunuzu kanıtlama ihtiyacıyla kendinizi ona gösteriyor olabilirsiniz. Yani sanki bu şekilde davranırsam daha farklı şeyler olabilir. Çünkü dediğim gibi ben çünkü zamanında çok fazla duygumu açtım, çok fazla duygumu verdim, çok fazla verici oldum. Koşulsuz sevgiyi yağdırdım. Hani ona bir sevgili, bir partner gibi değil de ne bileyim bir anne, bir baba gibi sevdim. Bu durumla ilgili gerekli acıyı, tecrübeyi deneyimledim. O sebeple artık tamamen kendi hayatıma odaklı görünüyorum. Belki hali hazırda gerçekten de odaklısınızdır. Bir yandan da atıyorum %10 iyisinizdir ama siz onu böyle %15 falan gösteriyorsunuzdur. Birazcık rol kesme havanız da olabilir. Tabii elbette herkes uyacak diye bir şey söz konusu değil ama buraya birazcık böyle bir durum yansıdı sanki. Yine Katina desteği alıyorum. Ne hissediyorsunuz demiştik. Bakın dediğim gibi çok güzel geldi ya. Sanki siz hani tam bu son anlattıklarımı bu kısım şey yaptı, tasdikledi. Sanki ben bu şekilde durursam, dediğim gibi eski yaptığım alışkanlıkları değiştirirsem, bu sevgi konusunda olabilir, ona destek olma konusunda yani sağlam bir duruş sergilersem kesinlikle söylediklerimin, yaptıklarımın arkasında durur ve bu şekilde ilerlersem daha sağlam, daha güçlü bir şey
ilerletebiliriz. Daha güçlü bir ilişki olabilir dediğiniz bir noktadasınız hisleriniz konusunda. Kişiyi çok agresif görüyor olabilirsiniz. Dediğim gibi burada kılıç ikilisini de görmüştük. Acaba o da böyle hani böyle yapıyorum ben bu şekilde güçlü durmaya çalışıyorum ama bu konu hakkında başarı mı elde edeceğim yoksa kişiyi sinirlendiriyor muyum yoksa ne bileyim o rahatsız edici bir şekilde mi görünüyorum ona? Hani bunların ikilemini de yaşıyor olabilirsiniz ama sanki geldiğiniz noktada bunu birazcık daha sürdürme gayreti içerisinde olacaksınız gibi görünüyor. Çünkü siz hali hazırda ne istediğinizi biliyorsunuz ve sanki tamamen planınızı bu yöne doğru çevirmişsiniz gibi görünüyor. Peki hemen kişi hakkında soracağım aynı soruyu. O size karşı ne hissediyor? Karşı taraf sizin hakkınızda ne hissediyor? Hemen geliyorum. Kusura bakmayın tekrar. Öksürmek zorunda kaldım ve mikrofonu bu sefer olduğundan da daha yakın e, iliştirdim boynuma. Kulağınızı öksürmek istemedim. Hemen aktarıyorum. Hemen onun da yardımcı kartlarını seçmeye çalışayım. Size karşı bir kere dediğim gibi artık hangi alanda nelerle uğraşıyorsanız bu alanlara uğraş verdiğinizi görüyor ve açıkçası üzülüyor da olabilir. Çünkü burada üzülerek giden bir insan var. Acaba sizin tam olarak gittiğinizi mi düşünüyor? Birazcık yardımcı kartlarla bu kısmı iyice anlayacağız. Yani gittiğinizi düşünüyor olabilir. Belki hala hali hazırda sizinle ilgili düşüncelerinde üzgün hissediyordur. Ben bu durumu ne bileyim doğru düzgün bir enerjiyle, başa çıkabilecek bir enerjiyle çalışır ve çabalarsam, uğraşırsam bu alan hakkında, yani ona istediklerini verebilirsem bambaşka bir yola çıkabiliriz diyor olabilir burada. Bakın yani yine bir şeytan, yine bir kurnazlık kartı var. Açık bunlar çok görmeyi istediğimiz, arzu ettiğimiz kartlar değil ama geliyorlar ne yazık ki. Biraz destek almak istiyorum bu alana. Size karşı ne hissediyor dedik. Bakın bu yani sizi terk ettiyse ya da başka bir alandaysa hala, başka bir alanda derken hani illa biriyle birlikte olmak zorunda değil. Uzaktaysanız bu ayrılıktan sonra doğru düzgün irtibatlar kuramamış olabilirsiniz. Belki bazılarınız kurmuş olabilir. Derin bir halde bu ayrılığı düşünüyor ve üzgün, tefekkür halinde ya. Hani böyle olup biteni düşünüyor olabilir. Belki hali hazırda parasını yani bütün gücünü toparlayabilmek adına uğraşıyor olabileceği gibi sizin artık bu kişi hakkında bir uyanışa geçtiğinizi düşünüyor olabilir. O benim gerçek yüzümü gördü. Ne bileyim zamanında türlü zorluklar yaşattım ona. O artık benimle ilgili büyük bir uyanışa girdi ve belki gönül ilişkilerinden ziyade artık tamamen kariyerine, maddiyatına odaklanıyor ve bununla ilgili bir süreçte toparlanma aşamasında diyor olabilir. Hali hazırda hala sizin bu ayrılığı derinlemesine düşündüğünüzü düşünüyor olabilir. Evet o bir şekilde parasını, var olanlarını güçlendirmeye çalışıyor. Görüyorum belki bir şekilde haber alıyordur sizden. Ama hali hazırda bu ayrılığı hala düşünüyor gibi bir kısım da geliyor burada. Size karşı ne hissediyor dedik. Onda biraz ters olacak çünkü ne kullandım? Evet, Osho destesi almıştım. Neyse böyle olsun. Fark etmez. Size karşı ne hissediyor dedik. Bakın bir de tamamen para durumları söz konusu. Alt tarafta da bir acı, tehlike, ilişkilerde kavgalar kartı geldi. Belki bazılarımız hala dediğim gibi bir aradadır, birliktedir. E, Bunun zorluklarını yaşıyorsunuzdur. Çünkü zamanında böyle çok da düşünülmeden acı verici sözler söylenmiş olabilir. Hemen geliyorum, ezan başladı. Merhaba tekrar. Şöyle bir şey de söyleyebilirim. Dediğim gibi ayrı olmak zorunda değilsiniz. Belki hala hazırda aynı evde yaşıyor olabilirsiniz. Aynı evi paylaşıyor olabilirsiniz ya da ne bileyim ayrılmamışsınızdır ama hala konuşuyorsunuzdur. Yani aslında bir şekilde sizi evi gibi görüyor olabilir. Sizin hala onu o şekilde görüp görmediğinizi merak ediyor olabilir. Bakın burada kılıç diyorum affedersiniz. Kupa ikilisi vardı. Tam olduğu yerde muzur kartı ters geldi ve gizlenen duygular, tutarsızlık, yalanlar. Bakın hali hazırda size karşı hala bir şeyler hissediyor olabilir. Dediğim gibi sizin de ona karşı bir şeyler hissettiğinizi düşünüyor olabilir.
Burada duygularını gizleyen, olduğu şekilde aktarmayan bir insan da var. Birazcık dediğim gibi bu ayrılıkla birlikte kariyerine odaklandığınızı düşünebileceği gibi kendisi de odaklanmış olabilir. İki kart geldi. Sizin deste altınız onda kendini gösterdi. Yani çok güzel eş zamanlılıklar var. Bakın tam demedim ben size duygularını gizliyor, ediyor. Burada yine bir kılıç yedilisi, politika. Çünkü olanı olduğu gibi göstermiyor. Yani çok ağır cümleler kullanmış olabilir, size çok iddialı laflar etmiş olabilir ve ne bileyim bunların hala arkasında durmaya gayret ediyor olabilir. Dediğim gibi bakın siz dediğim gibi nasıl bir alandaysanız belki iyi bir eşsinizdir, belki çalışmıyorsunuzdur, ev hanımısınızdır neyseniz siz de çok güzel bolluk bereket içinde bir yerde yani o elini attığı her şeyi güzelleştiriyor dediği bir alanda ama kendisi tabii ki burada e, o kadar destekleyici geliyor ki kartlar bakın geçmişte yaşadığınız o güzel anları düşünüyor olabilir. Dediğim gibi yani çok can yakıcı, ağır laflar söylemiştir size. Duyguları varken böyle bu şekilde yaklaşımlar sergilemiş olabilir. Burada Gamhat geldi. Yani çok ağır bir karakter de gelmedi aslında ama dediğim gibi manipülatif davranışlar çok sergilemiş olabilir. Hali hazırda hala bunları sürdürüyor olabilir. Yani sağlıklı bir sevgi bağı görememiştir çevresinde, yakınlarında. Ve bu sebeple pişmandır ama size de doğru düzgün pişmanlıklarını dile getiremiyor olabilir. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Sizin karşı tarafla ilgili niyetiniz ne? Bunu soracağım. Gerçi o kadar güzel aktardınız ki bakın kupa dokuzusu da dönüyordu. Eminim çok güzel niyetleriniz var. Çünkü dediğim gibi açılımın başından beri güzel güzel anlatıyorsunuz siz. Karşı tarafla ilgili niyetiniz neler? Yine kılıcı, bakın ya işte enerji böyle bir şey. E, Kart kendini atmıştı ama ben hani alıp koymadı bunu. Kardım hani gelir diye dedim ama yine gösterecek kart kendini gösteriyor. Siz bu insanla yeni bir yola, yeni bir yöne çıkabilirsiniz elbette. Ama sanki bir süre daha gözlemci kalabilirsiniz. Belki hali hazırda böyle bir yoklasam mı diyen arkadaşlarımız oluyor olabilir. Ama sanki böyle o artık ben çok istiyorum, ben çok arzuluyorum, niyet ediyorum, dua ediyorum, manifestliyorum. Yani yapabileceğiniz, ne derler, tüm tuşlara basıyor olabilirsiniz kişiyle kavuşabilmek adına, bir araya gelebilmek adına. Ama hali hazırda sanki o bir şeyler yapmalı. O hayatının direksiyonuna geçmeli. Belki bir özürse bir özür dilemeli. Yani yapacaklarını o yapmalı. Evet ben benim niyetim onunla bir araya gelmek, tekrar o eski güzel günleri deneyimlemek, yaşayabilmek, belki eskiden yaşadıklarınızın çok üzerine çıkabilmek ama sanki e, burada biraz sanki o harekete geçmeli gibi bir durum söz konusu. Evet belki siz bu niyetle zamanda çok harekete geçtiniz. Savaş arabasıyla bize bunu da anlatıyor olabilir. Ben harekete geçtim ama yani burada olmadı gibi de değil aslında. Sadece bu halinde birazcık daha geçmiş hanesine geldiği için bekliyormuşsunuz gibi hissettim. Çünkü kılıç kahyasıyla, kılıç prensiyle yine kapanışı yapıyoruz. Çünkü birazcık daha gözlemci kalacak olabilirsiniz. Birazcık onun size karşı davranışlarını eğer gelirse bu ilişkiyi düzeltebilmek adına adımlar atarsa bunları gözlemleyecek olabilirsiniz. Yine ışık yolu destesinden alalım. Onu kullanmadık bu açılımda hiç. Bu insanla ilgili niyetiniz neler dedik? Bakın yani dediğim gibi savaş arabasıyla bir hedefe, bir yöne doğru kararlı bir şekilde gitmek vardır. Belki bazen durumlar vardır ve seçim yapamama zorluğu da vardır ama siz sanki bu hareketin gelmesini bekliyorsunuz. Yani bakın kartın üzerindeki mesaj da çok güzel. Kutsal ruhun bir planı var. İzle ve bekle. Yani siz tam olarak beklediğiniz bir evredesiniz. Belki hala dedim ya stok durumunda da olabilirsiniz. Gözlemliyor da olabilirsiniz. Hala bunu sürdürecek olabilirsiniz. Çünkü sizin inancınız var. Burada yıldız kartını da görmüştük. En karanlık zaman şafak sökmeden hemen öncesidir. Dediğim gibi bazılarımız için bu durum bir süre önce yaşanmış olabilir. Karanlık zamanlar geçmişte kalmış olabilir. Hali hazırda bence bekleme enerjisini belki bazılarımız için sadece bir yüzleşme bile hala bekleniyor olabilir.
Niyetinizde sizin elbette iletişim kurmak var. Dediğim gibi gizli gizli stalkluyor olabilirsiniz. Hali hazırda iletişim kurması için dua ve istek halinde olabilirsiniz. Sezgilerinizi dinlediğiniz bir süreçtesiniz. Sanki bir şeyler olsun diye bekliyorsunuz. Yani belki hali hazırda bu iletişimi sağlayacak arkadaşlarımız da vardır. Çünkü geçen öyle bir mesaj aldım, bir yazı gördüm. Dediğim gibi size ne doğru hissettiriyorsa, ne yapsanız sizin için doğruysa belki bu iletişimi kurmak sizin için de hayırlıdır. Belki niyet ettiğiniz insan bir şekilde yine size hayır ben hazır değilim falan filan diyecektir. Ve siz de artık hayatınızda bambaşka bir alan için bu alan sizi ne kadar üstte ne kadar güzel güzel duygular hissettiğinizle bir hayaleti ne bileyim geçmişin bir gölgesine tutulu kalmayacaksınızdır. Lütfen sezgilerinizi dinlemeye devam edin. Bu kart tam yerleştirirken döndü ve tutulma kartı böyle bir sekti, sesini duymuşsunuzdur belki. Yanılsamaların ötesine geç, kendini özgür bırak kartı geldi ve önümüzde dediğim gibi Mart ayında tutulmalar gerçekleşecek. Belki bu tutulmalarla hayatınızda beklenmedik değişiklikler olacak olabilir. Belki gerçeklerle yüzleşeceksinizdir. Belki kişiyle bir araya gelip bir yüzleşme yaşayacak olabilirsiniz. Hemen kişiye de soralım. Kişinin niyetinde neler var? Sizinle ilgili niyetlerinde neler var kişinin? Niyetinde güzel güzel duygular var. Bakın o da gelmiş Aziz kartı. Daha doğrusu sizin cephenizde gelmişti. Burada da kendisini gösterdi. Kuş yol, ışık yolu destesini kullanmıştım. Size de bakın yani bir süre önce çok hareketsiz kaldıysa yine ben bu kısmı geçmiş diye alacağım. O hareketsizlik enerjisini hala düşünüyor olabilir. Buradan çıkası vardı. Yani sizin cephenizde burada şey gelmişti ya ona nasıl karşı koyacağım, ona nasıl cümleler kullanacağım bilmiyorum. Çünkü karşı tarafta çok zeki bir insan var. Sizin şeylerinizden biraz korkuyor görünüyor olabilir. Hali hazırda niyetlerinde evet size duygularını açmak olabilir. Bakın ne güzel geldi güneş kartı. Yani bir şekilde harekete, eyleme geçecek olan insanlar vardır. Belki dediğim gibi hali hazırda bu insan sizin zaten hayatınızdadır. Daha düzgün, daha oturaklı bir yerden duygularını sizle açacak olabilir. Yine dediğim gibi Aziz kartının tersi de biraz sıkıntılıdır. Hani benim dediğim doğru, benim planlarım daha doğru, bunlar daha uygulanabilir şeyler deyip bunları size dikte edecek olabilir. Hali hazırda dikte ediyordur. Ama niyetlerinde duygularını aşmak vardır. Yani bu kombinasyon birazcık tehlikeli olabilir yine dediğim gibi. Duygularını bir silah gibi kullanacak olabilir. Biraz manipülatif yaklaşacak da olabilir elbette. Ama niyet şu kart sadakat kartı mıydı acaba? Yok çaba kartı. Bakalım gelecek mi? Niyetinde neler var dedik sizinle ilgili. Şüphelerin üstüne gitme tetiklik. O hilekar kartını zaten görmeseydik asla olmazdı. Bakın yine bir geçmiş bırak kartı geldi. Yani sizden arzu ettiğiniz şey size yaşattıkları, size söyledikleri olabilir. Bakın yani bu hilekar kartı biraz geçmiş kısmında kaldığı için bunları çok fazla deşmek istemiyorum ama yani kişi herkes için elbette anlamlı gelmeyecek olabilir. Yani bunun hayatınızda bu yansımaları bir sonraki süreçte ya da olası en yakın süreçte deneyimleyecek olabilirsiniz. Allah bilir elbette ama yani burada adalet kartıyla açmıştık zaten. Yani size yaptığı haksızlıkları fark edip bunların bilincine erenler olabileceği gibi dediğim gibi bunlar benim hep geçmişimde kaldı. O hileler, yalan söylemeler, belki dediğim gibi araya aldığı başka durumlar. Yani sizin canınızı yıkacak, ilişkiyi sabote edecek her durum neyse sanki bunları artık böyle iyileştirebilmek adına geçmişinde bırakacak. Çünkü yani bazılarımızın akıllarındaki niyet ettikleri kişiler gerçekten bir uyanışın arifesinde olabilirler. Belki hali hazırda bu mertebeye, bu farkındalığa ulaştılar ama yani size zamanında yaptırdıklarından ötürü hali hazırda harekete geçemiyor olabilir. Dediğim gibi siz belki çok ona ikazlarda bulundunuz. Belki dediğim gibi çok keskin bir şekilde sınırlarınızı çizdiniz ve bu biraz onun uyanmaya teşvik etmiş olabilir. Yani dediğim gibi yine önümüzdeki süreçte tutulmalar, retrolar falan dikkatli olun. Lütfen mutlaka dönüş yapanlar olacaktır.
Instagram'da bir arkadaşımız, astrolog bir arkadaşımız bir şey paylaşmış. Ben de görünce sizlerin de size de ulaşabilmesi adına paylaştım daha doğrusu. Yani orada şey diyordu, bunca zaman durup retroda gelen insanlara birazcık hani uzaktan bir gözlemleyin bakalım. Onca zaman varken neden retroda geldiler? Lütfen dediğim gibi acele etmeyin. Yani ne kadar duygularınız olsa da bir gözlemleyin. Gerçekten gözlemleyin. Bakın bakalım gerçekten uyanış yaşamışlar mı? Yoksa sizin gibi seven, sizin gibi destekleyici başka bir insan bulamadıkları için mi size tekrar irtibat kuruyorlar? Yani bunun ayrımını yapmak adına bir süre gözlemci kalın. Çünkü burada gerçekten geçmişini geride bırakıp size adım atacak insanlar olabileceği gibi dediğim gibi manipülatif davranışlarla sizi bir ilişki içine sokmaya çalışacak insanlar da var. Ama sanki birazcık daha böyle bakın yani çok güzel geldi ya. Sanki sizi zamanında hüsrana uğratmış bir insan. Bu dediğim gibi ikiz alev kartı geliyor ya. Hani burada kupa ikilisinden de bahsettik. Tabii ki herkes için mümkün olmayacaktır ama yani çok sıkıntılı şeyler yaşatmış size ve sanki bu süre boyunca yani nasıl bir oran vardır burada elbette bilmiyorum ama bir uyanışa geçiyor olabilen birileri de elbette olacaktır. Kolektif bir okuma en nihayetinde. Peki hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Karşı tarafa dair karşı tarafa bir adım atmayı, bir iletişim kurmayı siz düşünüyor musunuz? Yani burada isteğiniz olduğunu görmüştüm ama yine de bir tarota soralım. Şu desteği de şöyle alalım. Çok çok manidar geldi ya. Dediğim bakın yani çok o kadar tasdikleyici enerjiler geliyor ki destek altımız diyorum affedersiniz. Deste altımızda değnek olmuştu. Yani zamanında ben bu adımları attım ve asla hak ettiğim değeri görmedim diyor olabilirsiniz. Adalet kartı tam merkezde geldi. Ben dediğim gibi sanki evet böyle duygular, böyle iletişimsel arzular içinde duruyorum ama ben dediğim gibi zamanında adım attım. Asla beklediğim tepkiyi almadım. Düşmanlık gördüm. Ne bileyim bütün korkularımla yüzleştirici deneyimler yaşadım. O yüzden ben burada sanki o adım fikirlerinin nispeten daha geçmişte kaldığını görüyorum. Yani sanki hakkınız olanın beklemek olduğunu, ne kadar korksanız da bu alanda kalmayı sürdüreceğinizi düşünüyorum. Elbette bazılarımız için bu şeydir de korkularıma rağmen, bana yapılan haksızlıklara rağmen adım atarım gibi bir düşünce de olabilir ama sanki şey ya bizim bir araya gelebilmemiz için bu biten ilişkiyi, daha doğrusu dönüşmekte olan bu ilişkiyi kurtarabilmemiz için korkularıma rağmen benim bekleyip hakkım olanı ancak bekleyerek alabilmem gerektiğini bilenler de var burada elbette. Buraya destek ne alalım? Şu desteden alalım. Sadece tek bir tane alacağım. İletişim hakkında adım atmaya düşünüyor musunuz demiştik karşı tarafa. Bakalım tek bir kart ne diyecek bize. Bakın yani çok o kadar doğru geldi ki. Yani ay kartıdan, endişeden, korkudan bahsetmiştim ve endişe kartı kendini gösterdi. Dediğim gibi siz endişeli bir halde sanki beklemeyi sürdüreceksiniz gibi görünüyor. Yani bir mucize yaşansın istiyorsunuz. Yani bu sizin tarafınızdan değil. Dediğim gibi ben zamanında küçük de olsa büyük de olsa adımlar attım ama burada dediğim gibi eğer bir takım ayrılıklar yaşandıysa, bir takım soğukluklar olduysa sanki siz de o eskisi gibi büyük adımlardan ziyade ne bileyim daha küçük, daha samimi ama daha ufak şeyler yapmışsınızdır. Ama sanki geldiğiniz noktada korkularım var, evet, niyetlerim de var, isteklerim de var onunla ilgili. Ama kaybetme korkuma rağmen endişeli bekleyişimi sürdüreceğim diyorsunuz sanki. Bakalım niyet ettiğiniz kişi ne düşünüyor bu size adım atma konusunda, iletişim kurma konusunda? Değnek ası, iddialı bir başlangıç. Kule kartı, tılsım şövalyesi. Bakın yani sanki alt tarafta da bir kupa yedilisi kartı görüyorum. Dediğim gibi sizin hakkınızda beklenmedik bir şeyler olacak olabilir ya da onun hayatında öyle beklenmedik bir durum söz konusu olacak ki belki dediğim gibi bir anda kafasına dank edecektir. Ben ne yaptım ya? Ben hani hayatımda çok değerli bir şeyi kaybetmek üzereyim ya da bunun korkusunu yaşıyor olabilir ya da hayatında öyle beklenmedik bir olay olacaktır ki sizin enerjinize, size ihtiyaç anını hissedecek olabilir ve somut bir şekilde ne
bileyim, belki beklediğinizden de hızlı değil ama en azından daha sağlam, daha kararlı bir şekilde size adım atacak görünüyor. Hâlihazırda, bu durumu beklenmedik bir gelişme artık neyse kariyeriyle ilgili mi, hayatında ters giden durum her neyse, bu alan neyse, hâlihazırda bunu deneyimliyor olabilir. Yani birçoğumuz belki geçmiş bir süreçte adım almış olabilir ama bu aldığı adımı niyet ettiği kişiden doğru düzgün hissedememiş olabilir. Çünkü değnek ası birazcık bize tutkulardan ne bileyim o yani duygu yoktur demeyeceğim ama duygudan ziyade birazcık daha e, şehvet şehvetli duyguları size hissettirmiş olabilir ve bu sebeple e, sizden doğru düzgün bir cevap alamamış olabilir ama hali hazırda buradan size gelecek bir somut adım olabilir. Çünkü kişi somut bir şekilde daha sağlam, daha sağlıklı bir şekilde ilerlemeliyim diyordur. Çünkü klasik destede değnek şövalyesinin elinde bir tılsım vardır. Böyle o tılsım bir de dediğim gibi yani bütün atlar hareket eder. Sadece tılsım şövalyesinin atı hareket edilir. Sanki böyle öyle değerli bir şekilde ulaşmalıyım ki ona yani size gelene kadar o tılsımı da düşürmemelidir. Kendi değerleri de zarar görmemelidir diyen bir insan var. Tek bir tane kart alacağım niyet ettiğiniz kişiye de. Bakın yani kule kartının üzerine geldi yine dediğim gibi. Yani şu an hali hazırda bir şeyleri yapmıyor olabilir. Kendi hayatında çok eğleniyor, mutlu görünüyor olabilir. Bakın yani burada sanki arka tarafta havai fişekleri var orada ama böyle bir yangın bir durum da söz konusu. Ama o böyle dediğim gibi kaçamayacağı bir an olacak olabilir ya da çok güvendiği bir alanla ilgili sarsıtıcı bir şey olacak olabilir ve sanki o sebeple harekete geçecek olabilir. Şu an sanki hali hazırda çok bir şey yapmıyor ama sanki sistem onu bir yolculuğa davet edecek olabilir ya da size doğru bir mail etmeye, bir yola çıkma hali olacak olabilir ve sanki size minnettarlığını sunacak. Yani onun hayatında ne kadar değerli ve düzgün bir insan olduğunuzu size aktaracak olabilir. Ya bunlar bu cümleler size çok ütopik geliyor olabilir ama sanki enerji bu şekilde akıyor ya. Bu belki de bu kısım size çok uymayabilir ama uyanlar elbette olacaktır. Belki dediğim gibi belli bir uyanıştan sonra sizin değerinizi, sizin kıymetinizi anlayacak olabilir. Çünkü burada bakın yenileme kartı yine kendini gösterdi. Peki son olarak ilahi sisteme, Yüce Yaradan'ın yarattığı bu sisteme soru soralım. Onun verdiği izin doğrultusunda bakalım kartlar ne diyecek. Sistem size bir şeyler söylesin. Birleşme olasılığınıza dair ya da bu kişiye dair bir şeyler söylesin size sistem. Bakın Tılsım Şövalyesi ve Tılsım Şövalyesi, Tılsım Şövalyesi, evet doğru dinarların süvarisi Tılsım Şövalyesi. Ey kalbim senin için müjde var. Yine tılsımlardan neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. Son kartımız. Bakın of değnek daha da bir şey söylemiyorum. Yani daha da kart çekmeyeceğim. Alt tarafta dediğim gibi hali hazırda hiçbir şey yapmayan duran insan. Az önce gösterdiğim gibi yapmak kartı ve kupa dörtlüsü. Yani ağaç altında oturuyor. Belki bazıları bir yerlerde uyuyor. Belki çalışıyorlar, çabalıyorlar ama size dair bir eylem, bir hareketi yok. Ama dediğim gibi burada ağır da olsa bir adım olacak. Ağır olsa diyorum çünkü buradaki soruda sistem daha doğrusu onun niyetinde iletişim kurma niyetinde birazcık ağır aksak bir durum vardı. Ama burada sisteme sorduğumuzda yani onun hayatında öyle değişik şeyler olabilir ki önümüzdeki en yakın süreçte belki bir aylık bir süreçte adım, eylem, mesaj, iletişim görecek arkadaşlarımız elbette olacaktır diyorum. Yani Allah bilir doğrusunu ve sizin için en hayırlı, en güzelini yaratan bilir. Herkesin hayatında dediğim gibi farklılıklar gösterecektir, olacaktır da şüphesiz. Umarım olan, biten her şey sizin için en güzel haliyle, en güzel şekliyle olur diyorum. Bu açılımı da böyle noktalıyorum. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için de öyle. Eksik olmayın, var olun efendim. Kendinize iyi bakın. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.